İyi pazarlar, Happy Mind Meals'a hoş geldiniz. Bazen yaşadığımız olaylardan sonra o olaya dair söylediklerimiz, düşüncelerimiz, duygularımız böyle bir hep zihnimizde dönüp durur, bizi bir rahat bırakmaz. Olay bitmiş olmasına rağmen bir şeyler hala bitmez bizim için. Ve böyle durumlarda bazen çok çıkmaz da hissederiz. Sonsuz bir döngünün içindeymişiz gibi ve bunu kırmak çok zormuş gibi hissederiz. Evet, bu hafta overthinking üzerine konuşacağız. Bu son zamanlarda sosyal medyada da çok sık karşımıza çıkan bir kavram. Özellikle düşüncelere dalmış, böyle uzaklara bakan herhangi bir insanla veya bazen hayvanla bu overthinking üzerine çeşitli karikatürler ya da komik görseller yaratabiliyoruz. Bu aşırı düşünme hali aslında sadece bir aşırı düşünme ya da bir şeyi sadece çok fazla düşünme anlamından biraz daha öte bir şey. Bu en temelde beynimizin bir savunma mekanizması. Bu neden bir savunma mekanizması? Çünkü beynin temel amacı hayatta kalmak ve bireyi tehlikelere karşı tetikte tutmak. Hatırlayacak olursanız beynin olumsuz durumlara karşı taraflı bir duruşunun olduğundan bahsetmiştim. Yani bu gibi durumlardaki olan duygularımız, düşüncelerimiz olumlu durumlara nazaran çok daha uzun süre işleniyor ve çok daha güçlü kodlanıyor. Siz olumsuz bir durum yaşadığınız zaman beyin için bu şöyle bir mesaj anlamına geliyor. Olumsuz bir olay yaşandı ve bu iyi hissettirmedi. Bunun üzerine tekrar ve tekrar düşünelim ki böyle bir şeyi bir daha yaşarsak bunu nasıl olumlu bir hale çevirebiliriz ya da bunun üstesinden nasıl daha kolay gelebiliriz? Bir çeşit aslında beynin öğrenme mekanizması gibi bu overthinking süreci. Fakat söylediğim gibi olumsuz durumlara karşı ekstra bir yanlılık olduğu için bazen olay gereğinden çok daha fazla sizin zihninizi meşgul ediyor. Yani bu yaşadığınız o anki olumsuz durumu kabullenmek. Evet ben üzüldüm, evet utanacağım bir şey yaptım, evet mahcup hissedeceğim bir durumun içine düştüm deyip devam edememek. Bu durumu neden yaşadım, keşke yaşamasaydım, bu iyi bir deneyim olsaydı dediğimiz için, beynimiz bizi buna yönlendirdiği için sürekli yaşadığımız olayları, söylediğimiz ya da söylemediğimiz şeyleri tekrar ve tekrar düşünme eğiliminde olabiliyoruz. Şimdi ilk etapta bu yaşadığımız duruma karşı bir düşünme sürecine başladığımız zaman bu bize bir güven verir, bir parça kaygıyı azaltabilir. Çünkü kendimizce olayı analiz etmeye çalışıyoruz, çözümlemeye çalışıyoruz, daha iyisi var mı diye düşünüyoruz. Fakat o noktada kendimizce o daha iyisini yapmadığımızı güçlü bir şekilde fark ediyorsak ve özellikle de bunu yapabilme imkanımız vardıysa o anda bu kaygıyı azaltmaktan çok biraz daha kaygıyı artırmaya başlıyor ve bir çeşit kaygılanma döngüsü yaratıyor aslında. Normalde başlangıçtaki düşünme amacı sadece bu olayı yeniden gözden geçirmekken artık yaşanmamış şeyler, yapılmamış şeyler, verilmemiş tepkiler bir yerde yeni bir kaygılanma sürecini başlatmış oluyor. Tabii ki her şeyde olduğu gibi burada da bir dengenin olması gerekli. Ve biz bu aşırı düşünme haline bir daldığımız zaman içinden kolay kolay çıkamıyoruz. Bu da haliyle bizim günlük hayat işleyişimizi, belki yeme düzenimizi, belki uyku düzenimizi, genel olarak hayattaki verimliliğimizi oldukça olumsuz etkileyen bir şeye sebep olabiliyor. Ve biz bir şeyleri düşünüp üzerine yorumlamalar yapıp bunu aşabileceğimizi düşünürken aslında kendimizi çok daha fazla yorduğumuz bir sürece girmiş oluyoruz. Peki bunu durdurmanın bir yolu yok mu? Aklımıza ilk gelen şey belki şu olabilir, düşünmemek. Bunu dediğimiz noktada aslında biz o şeyi çok daha fazla düşünmeye başlıyoruz. Çok klasik bir örnek vardır. Şimdi sana pembe fil düşünme diyeceğim. Ve bunu dediğimiz anda aslında zihnimizde pembe bir fil belirmiş oluyor çoktan. Dolayısıyla burada olay zorlamak, düşünceyi durdurmak ya da yok saymak değil. İlk aşamada yapmamız gereken şey bunu fark etmek.
Evet, ben şu anda yaşadığım bir olay üzerine düşünüyorum. Bakın çok basit bir cümle. Sanki etkisi yokmuş gibi geliyor. Fakat o noktada sizin farkındalığınıza dair yüksek sesle kurduğunuz bir cümle beyninizde sandığınızdan çok daha güçlü bir etki yaratıyor. Siz bunu söylediğiniz zaman evet ben şu anda dün yaşadığım olay üzerine düşünüyorum hala. Dün söylediğim şey yeterince iyi bir cevap mıydı diye düşünüyorum. Ya da karşı tarafı acaba üzdüm mü bu söylediğimle diye düşünüyorum. Bunun gibi yani o an ki yaşadığınız şeyin gerçekten farkında olmak, yok saymamak ya da bir kılıf uydurmamak en önemli ve ilk adım. İkinci olan şey ise bu aşırı düşünme haline girdiğimiz zaman bazen hatta belki çoğu zaman da diyebiliriz buna. Olayı bir aşamadan sonra olduğundan çok daha negatif algılamaya başlıyoruz. Ve sanki durum sandığımızdan çok daha kötü, çok daha ağır şeylere sebep olmuş gibi geliyor bize. Halbuki olay çoğu zaman o kadar kötü neticelenmedi ya da o kadar kötü şeye sebep olmadı. Bu yüzden de orada sizin sürekli o içine çekilmeye çalışıldığınız kaygılanma girdabının gerçek olmadığını fark etmek, buna odaklanmak sizi biraz olsun ondan kurtarmaya başlayacak şey oluyor. Yani siz şunu dediğiniz zaman evet bu olayın biraz olumsuz bir yönü var. Bunu duymak bana iyi hissettirmedi ya da bunu söylemiş olmam gerçekten iyi olmadı ama bu kadar. Yani bu bir faciaya dönüşmedi aslında. Biz düşünmeye devam ettikçe olayları bir faciaya dönüştürmüş oluyoruz. Bu süreçte bize iyi gelebilecek, yapabileceğimiz bir diğer şey ise aslında çok temel bir eylem, nefes almak. Bu tabii ki bizim normalde hani sürekli farkındalıkla yaptığımız bir şey değil. Hayatta olduğumuz sürece nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Fakat sürekli otomatikte olan bir şeye siz odaklanıp ve bunu gerçekten tüm bedeninizle hissederek yaptığınız zaman kendinizi doğal olarak sakinleştirdiğiniz bir sürece çekmiş oluyorsunuz. Bu yüzden de bu tip aşırı kaygılanma, aşırı düşünme anlarında gerçekten derin nefes alıp vermek, belki biraz temiz havaya çıkmak, belki kısa bir yürüyüş yapmak, çok temel, çok insansı fonksiyonlarla aslında doğal halimize geri dönmeye çalışmak bu yaptıklarımızın hepsi. Dolayısıyla o noktada çok böyle küçük ya da sanki işe yaramayacakmış gibi gözükecek olan şeyler çok güzel rahatlamalara sebep olabiliyor. Çok bunaldığınız zaman, çok gerçekten artık düşünceler sizi boğmaya, yormaya başladığı zaman şöyle bir durun, bir oturun. Oturduğunuz yerde biraz gevşemeye çalışın. Birkaç derin nefes alıp verin. Ve bulunduğunuz ana, o saate, o mekana gelmeye çalışın. Yani bu klasik belki psikoloji alanında çalışan insanların sıklıkla kurduğu bir ifade şimdi ve burada olmak. Gerçekten de şimdi ve burada olmak. Yani o yaşanmış olay, o olumsuz şey her neyse etkisi bir süre devam etse bile aslında o olay artık bitti. O olay artık geçmişin bir parçası ve biz ilerledik, şu ana geldik. Yani bu overthinking dediğimiz şeyi yok edebilmemiz, ortadan kaldırabilmemiz mümkün değil. Ama bu bizim kontrol edebileceğimiz bir şey. Bazen tabii ki yaşadığımız şeyleri tekrar ve tekrar düşünmek bizi uzun vadede koruyucu bir rol de üstlenebilir. Dolayısıyla her şeyi olduğu gibi bırakalım, hiçbir şeyi analiz etmeyelim, geçmişte olduğu haliyle kalsın. Nasıl ki mümkün değilse bir yandan bunu çok sık düşünmek, sanki siz düşündükçe geçmişte yaşadığınız bir şeyi değiştirebilecekmişsiniz gibi bir inanca bile bürünebiliyorsunuz farkında olmadan. Halbuki böyle bir şey de mümkün değil. Bu sebeple gelen düşünceyi, gelen kaygılanmayı kabul edin.
Belki ona birazcık zaman tanıyıp, yani gerçekten o düşünme sürecini bir başlatıp, yani o düşünce örgüleri sizin zihninizde nasıl örülüyor, bunu bir görüp ve sonrasında da sizin o ana ya da belki geleceğinize bunu nasıl taşıyabileceğiniz, nasıl dönüştürebileceğiniz üzerine odaklanmak bu olaya dair yaşadığınız o tüm yorucu ve boğucu kısmı önemli oranda rahatlatacaktır. Bu haftalık sözlerimi burada noktalıyorum. Bu konuyla ilgili paylaşmak istediğiniz, deneyimlediğiniz şeyleri mutlaka yorumlarda paylaşabilirsiniz. Büyük bir dikkatle okuyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.